Merhaba, iyi günler. Bugün Meral Akşener'in liderliğindeki yeni parti ki adı İyi Parti oldu, kuruldu. İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Kurucularıyla beraber Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde ilk toplantılarını yaptılar ve Meral Akşener orada uzun bir konuşma yaptı ve Türk siyasi hayatına yeni bir parti daha katılmış oldu. Şu anda elimizde partinin kurucular listesi var, adı var, amblemi var, programı ve tüzüğü var. Ve de Meral Akşener'in ilk yaptığı konuşma var. Ama tabii bütün bunun bugüne kadar getiren bir süreç var. Buradan hareketle ilk izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Değinilecek çok nokta var ama bazılarında çok acele etmemek lazım. Biraz zamana yaymak lazım, bunu kabul etmek lazım ama birçok şey önemli. Özellikle mesela adı meselesinde gördüğüm kadarıyla sosyal medyada adı İyi Parti adı üzerinde farklı görüşler var. Kişisel olarak bana çok yadırgatıcı bir parti adı olarak gelmedi. Yani iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Nötr bir isim ve ileriye yönelik bir isim, bir şey vaat eden bir isim. Kullanılabilecek bütün kavramlar, kelimeler mutlaka geçmişteki şu ya da bu partiye göndermeler içerecekti. İyi Parti ismi bu anlamda hiçbir gönderme de yok ve hani sıfırdan Türk siyasi hayatında yepyeni bir parti havası veren, izlenimi veren bir isim. Şu ana kadar kurulmuş olan partileri düşündüğümüzde bu anlamda bence isabetli bir seçim olmuş. Amblemi konusunda ben bu işlerden pek anlamadığım için çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yine orada da tabii güneş sembolü de aslında pozitif bir sembol olarak duruyor. Kurucular Kurulu'na baktığımız zaman çok heyecan uyandırıcı bir Kurucular Kurulu olduğunu söyleyemem. Bilmediğimiz isimler var. Google'a girip baktığımızda anlıyoruz bazılarını. Ama şunu görüyoruz ki Kurucular Kurulu'nda MHP ve Ülkücü Hareket'te, Ülkü Ocakları'nda değişik kademelerde görev yapmış yakın bir zamana kadar isimlerin hatırı sayılır bir şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten partinin başını çeken 3 isim, Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Koray Aydın da MHP'den ayrılmış ya da ayrılmak zorunda bırakılmış isimler, bunu da biliyoruz. Onlar öne çıkıyor. Ama partide mesela Aytun Çıray gibi CHP'den istifa edip bu partiye katılan bir milletvekili var ama Aytun Çıray zaten CHP geleneğinden gelen birisi değildi. Sağdan gelen bir isimdi. Burada en ilginç olan isimlerden Refah Partisi kökenli Ersönmez Yarbay, Mukadder Başeymez ve Kazım Ataoğlu var. Üçünü de ayrı ayrı gazetecilik dönemimden tanıyorum. Açıkçası Refah Hareketi'nden ya da hatta yakın zamana kadar AK Parti içerisinde yer almış bazı kişilerin bu partide olması beni şaşırtmazdı ama ilk aklıma gelen isimlerde bunlar olmazdı. Ersönmez Yarbay ve Mukadder Başeymez ikisi de nevi şahsına münhasır isimlerdir. Bulundukları zamanda da partileri içerisinde hep farklı duruşları olan kişilerdir. Dolayısıyla onların burada olması aslında bence İyi Parti için bir şans ama açıkçası geçmişteki şeyleri de bildiğim için özellikle Ersönmez Yarbay konusu da bu parti bu profiliyle bu kişileri nasıl taşıyabilir açıkçası merak ediyorum. İlginç olmuş. Burada tabii değişik aşamalarda AK Parti'den uzaklaşmış, yolunu ayırmış, marjinalize edilmiş, genellikle Erdoğan tarafından dışlanmış çok sayıda isim var. Onlardan kimseyi burada göremiyoruz. Bu onların bu partiye ilgisiz olduğu anlamına gelmiyor ama şu anda bu partiyi yeterince AK Parti ile bütün köprüleri atmayı gerektirecek kadar önemsemedikleri anlamına geliyor. Bu önemli bir husus. Merkez sağda geçmişte siyaset yapmış bazı isimler var. Ahat Andican gibi, Ayfer Yılmaz gibi ya da DSP'nin son döneminde DSP'de, Ecevit liderliğindeki DSP'de
görev almış, hatta kısa dönemde olsa bakanlık yapmış isimler de var ama o isimler çok önemli isimler değil. Baktığımız zaman geçmişten bugüne gelen isimler olarak baktığımız zaman çok yüksek bir profil görmüyoruz. Siyasi deneyim sahibi olarak. Özellikle merkez sağdan ve merkez soldan ve de İslami hareketten gelen isimlerden çok fazla öne çıkan isim yok. Ülkücü hareketten bayağı sayıda var, onu biliyoruz. Çok sayıda yeni isim olduğu anlaşılıyor. Bu isimlerin çoğunu tanımıyoruz. Kadın sayısının 200 kişi içerisinde isimlerine bakarak söyleyebiliriz. Böyle bir partide daha merkez sağda olduğunu anladığımız bir partide kadın sayısının bu kadar yüksek olması aslında olumlu bir şey. Burada tabii Meral Akşener'in öneminin olduğunu düşünebiliriz. Meral Akşener çünkü özellikle son dönemde kadın kimliğini çok fazla öne çıkaran, bu iyi bir şey, bir siyasetçi olarak karşımızda. Onun bu çıkışı kadın siyasete atılmak isteyen kadınlar için bir nevi çekim merkezi olmuş. Bunu anlıyoruz. Bu İyi Parti'nin en pozitif yönlerinden birisi olarak dikkatimi çekiyor. CHP denebilir, ulusalcılığa yakın denebilir. Mesela bir gazeteci Ruat Mengi var. Gazeteci Vedat Yenerer var. Vedat Ergenekon davasında da başına işler gelmişti. Ayşe Sucu var, Sözcü gazetesinde yazan, Diyanet'te eskiden kadın alanında Diyanet'in sorumluluğunu üstlenmişti, sonra ayrılmıştı, ayrılmak zorunda kalmıştı. Bunlar farklı isimler olarak, değişik isimler olarak dikkat çekiyor. Benim önemsediğim isimlerden birisi, çok fazla şu anda dikkat çekmemiş olabilir, Büyükelçi Aydın Sezgin burada. Aydın Sezgin daha önce Mehmet Ali Bayar'ın merkez sağda yeni bir hareket başlatma iddiasında da diplomasiye ara verip siyasete atılmıştı, sonra geri döndü. En son Moskova ve Roma'da büyükelçilikler yaptı. Çok önemli, deneyimli bir diplomattır ve aileden de, Sezgin ailesinden de gelen bir merkez sağ misyonu da olan birisidir. Buradan baktığımız zaman, programına baktığımız zaman özellikle ve Meral Akşener'in konuşmasına baktığımız zaman bir sağ parti arayışı, merkez sağ parti arayışı görüyoruz. Kucaklayıcı parti diyor ama bunun soldan çok fazla kucaklayabilecek bir özelliği olduğunu açıkçası sanmıyorum. Ancak şu olabilir, Erdoğan'ı istemeyen ve CHP'ye de artık CHP'den de bir şey olmadığını düşünen bazı kişiler İyi Parti'ye yönelebilir. Sol diye tanımlanabilecek yerden. Ya da Ruat Menge, Vedat Yenerer gibi isimlerin temsil ettiği türden bir yaklaşımdan insanlar gelebilir. Ama bu esas olarak bir merkez sağ arayışı olarak duruyor. İkinci MHP mi olacak sorusu hala önümüzde duruyor. Ancak bu sorudan rahatsız olunduğunu ve bu imajdan rahatsız olunduğunu anlamak çok mümkün. Dolayısıyla tüm merkez sağa yönelik isimler zikrediliyor. Menderes, yani Menderes'in ve Türkeş'in peş peşe zikredilmesi zaten anakronik bir durum ama böyle birisi 27 Mayıs darbecisi, birisi 27 Mayıs'ta kaybeden kişi ama Türk sağının da böyle bir garip bir kaderi var. Özal zikrediliyor, Yazıcıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu zikrediliyor. Buradan bir merkez sağ parti çıkar mı? Nasıl bir merkez sağ parti çıkar? Çıkabilir ama daha çok bu Özal dönemindeki gibi yenilikçi bir ANAP'tan ziyade daha çok Doğru Yol Partisi, Demirel'in Doğru Yol Partisi gibi, ki şimdi Özal ve Doğru Yol Partisi falan diyorum ama izleyicilerin bir kısmı belki o yılları bilmiyor olabilirler yaşları itibariyle ama Türkiye'de gerçekten 12 Eylül askeri darbesinin ardından sağda iki arayış öne çıkmıştı. Bir eski çizgiyi o güne taşımak isteyen Demirel'in hareketi, bir de Özal'ın
dört eğilimi birleştiriyoruz iddiasıyla yeni bir sağcılığı taşımasıydı ki orada güçlü bir muhafazakarlık ayağı vardı. Bu harekette muhafazakarlığın çok güçlü bir şekilde gözüktüğünü söylemek mümkün değil. Refah geleneğinden kişiler olsa da çok güçlü olduğu söylenemez. Özal mesela işte dört eğilim diyordu. Dört eğilim derken Türk milliyetçisi, muhafazakar, sosyal demokrat ve liberalleri birleştirme iddiasındaydı. Burada daha çok Türk milliyetçisi ağırlığı var. Liberal olarak söylenebilecek kişi varsa da çok fazla öne çıkmış isimler yok. Dolayısıyla burası bir sanki MHP Doğru Yol Partisi arasında bir yerde ilk günden böyle bir hava var. Bunu aşabilir mi? Aşabilir ama programa baktığımızda bunun aşılması konusunda çok ciddi engeller olduğunu görüyoruz. Bu da tabii bence en önemli mesele ki bu partinin en önemli aşmazı olacağı belli olan husus Kürt meselesi, Kürt sorunu. Bu parti tabii ki Kürt sorunu tanımı yapmıyor. Doğu ve Güneydoğu sorunu diyor. Eşit vatandaşlık zemininde demokrasi ve özgürlüklerin güçlendirileceği bir ortamdan bahsediyor. Bireysel hak ve özgürlükler vurgusu yapılıyor. Bu aslında öteden beri Türkiye'deki resmi söylem, ya daha doğrusu evrilmiş, reforme olmuş resmi söylem ki 80'li yılların sonlarına doğru Özal kısmen yaptı. 90'lı yılların başlarında Demirel biraz denedi. Daha sonra başka partiler de bir şekilde söylediler. Yani red ve inkar çizgisinden uzaklaşmanın ilk adımı idi bu. Bireysel hak ve özgürlükler vurgusu neden yapılıyor? Çünkü kolektif hak ve özgürlüklere karşı bir tavır olarak yapılıyor. Kolektif hak ve özgürlükler çünkü Kürtlerin bir etnisite olarak tanınması ve öyle onlara Kürt olmaları nedeniyle belli haklar sunulmasını içerecek. Ama bireysel hak ve özgürlükler dendiğinde Türkiye'de herkesin eşit olduğu söyleminin sürdürülmesi söz konusu. Bunun ötesine geçmeleri zaten çok şaşırtıcı olurdu. Geçemediklerini görüyoruz ama bu geçememe hali Türkiye'nin şu konjonktüründe ve bölgesel konjonktürde bu partinin herkesi kucaklama şansını baştan ıskalaması anlamına geliyor. Bu partinin her ne kadar Doğu ve Güneydoğu'da geçen Ümit Özdağ'la yaptığımız bir yayında izleyenler hatırlayacaktır. Çok iddialı olduklarını söyledi. Meral Akşener'in parti kurulduktan sonra o bölgeye gidip orada bir müddet kalacağını söyledi. Teşkilatlanmalarda sorun olmayacağını söyledi. Bakalım ama şu haliyle baktığımız zaman bu pek kolay olmayacağı benziyor. Bu partinin Doğu ve Güneydoğu'da örgütlenip belli bir taban oluşturabilmesi çok mümkün gözükmüyor. Tabii bu tek başına olmayabilir. Onun dışındaki yerlerde baktığımız zaman da bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Erdem Gül'ün İbrahim Uslu ile yaptığı bir röportaj var. ANAR'ın başkanı İbrahim Uslu ile yaptığı bir röportaj var. Orada İbrahim Uslu, Meral Akşener'in partisinin bir ilgi yarattığını kabul ediyor ki Uslu kendisi AK Parti'ye yakın bir araştırmacı olarak bilinir. AK Parti için çalışan, eşi de AK Parti'de önemli görevler üstlenen birisi. Diyor ki bir karşılığı olduğu kesin, bir ilgi olduğu kesin. Ama buradaki temel soru diyor İbrahim Uslu, AK Parti'den, MHP'den ve CHP'den ki HDP'yi saymıyor bile, bu İş Parti'den rahatsız olan, değişik şekillerde rahatsız olan kişileri çekebilecek ortak bir dili oluşturabilmek çok kolay olmayacak diyor ki bu ilk günden baktığımız zaman, ilk izlenimlerle baktığımız zaman gerçekten bu çok bu haliyle olacağı benzemiyor. Sonradan olur mu onu bilemiyorum. Zaten yayını da ilk izlenimler olarak söyledim. İlk izlenim olarak baktığımız zaman bu pek mümkün değil gibi. Meral Akşener'in konuşmasını izlediğimizde bir postmodern milli şef dönemi olarak tanımladı Erdoğan dönemini. Yaratıcı bir tanımlama.
Ama onun dışında çok fazla Erdoğan karşıtlığı üzerine bir konuşma yapmıyor. Bu aslında akılcı bir şey. Çünkü Erdoğan karşıtlığı üzerinden yapılan bütün propagandalar, bütün kampanyalar, hele herkesin merak ettiği yeni bir partinin ilk gününde o konuşmanın bir Erdoğan aleyhtarlığı üzerine inşa edilmesi Erdoğan'ın elini daha da güçlendirecekti. Bu CHP'nin özellikle ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun, daha önce Deniz Baykal'ın ama bir dönemde Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çok büyük bir stratejik yanlıştı. Kılıçdaroğlu son dönemde buradan uzaklaşmışa benziyor. Tam anlamıyla olamasa bile uzaklaştığı ölçüde de başarılı sonuç alıyor. Burada da baktığımız zaman Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir dil oluşturulmak istenmiyor, o muhakkak. Parlamenter demokrasiye, hukuk devletine çok güçlü vurgular var. Üniter devlete vurgular var ve hep özne olarak Türk milleti telaffuz ediliyor. Ve bu da bu partiyi sağcı bir parti olarak konumluyor. Tabii ki bunu dinleyen, bu partiye gönül veren, bu partiye önem atfeden kişilerin içerisinde hala sağ sol mu kaldı diye itiraz edenler olacaktır. Ama dönüp dolaşıp baktığımız zaman sağcılık ve solculuk Türkiye'de en azından bir şekilde kolay kolay arınılabilecek alışkanlıklar ya da tercihler değil. Ve burada da baktığımız zaman bir solcu olarak diyeyim, karşımda hep sağ refleksler, sağ söylemin öne çıktığı bir hareket görüyorum ki zaten öne çıkan profiller de, kişiler de sağcı olarak bildiğimiz kişiler. Kadına şiddet, cinsel istismar vurgusu var. Bu yine Meral Akşener'in buraya özel olarak kattığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü o bu konuda duyarlılığını bayağı biliyorduk. Şimdi İyi Parti adının nötr bir isim olduğunu, yani çok politize olmayan bir isim olduğunu ve bu anlamda da iyi bir tercih olduğunu söyledim. Partinin programına baktığımız zaman bu tür iyiye denk gelecek, zengin, adil, özgür, mutlu gibi sıfatlar var Türkiye'ye atfedilen, yani hedef olarak konulan. Hayallerden bahsediyor parti, bir kucaklaşmadan bahsediyor. Bunlar genellikle pozitif şeyler. Ancak bunu becerebilmesi için çok daha yolun başında, çok engel çıkartıldı bu partiye. Daha MHP içerisinde bu kişilere çıkartıldı, partileşme sürecinde çıkartıldı. Şunu da biliyoruz ki, ben en azından biliyorum, bir takım isimler de biliyorum. Aslında bu partiye girmeyi düşünen, parti içerisinde yer almayı düşünen değişik kesimlerden birçok kişi şu ya da bir nedenle, ki genellikle siyasi iktidardan ürktükleri için şu anda olayın başında yer almadılar. Zaten ne acıdır ki soru hep şu kuruldu: nasıl bir parti kuracak Meral Akşener'den ziyade acaba Meral Akşener parti kurabilecek mi diye sorulur oldu. Bu da Türkiye'nin içinde bulunduğu trajik durumun aslında özetidir. Ya da şimdi soru neye dönüşüyor? Meral Akşener'in başına bir şey gelir mi sorusuna dönüşüyor. Bu da bir başka trajik bir durum. Daha ilk baştan itibaren olayı bir FETÖ'cülükle, yok işte İngiliz derin devletiyle, şunla bununla karalamaya çalışanlar oldu. Daha fazla olacaktır. Tabii bunun dozu, kara kampanyanın dozu bu partinin göstereceği performansla doğru orantılı olacaktır. Şu haliyle bakıldığı zaman çok büyük bir panik, siyasi iktidarda ve onun destekçilerinde çok büyük bir panik beklemek mümkün değil şu haliyle, şu kurucularıyla ve şu söylemiyle. Ama daha sonra, dediğim gibi bu daha ilk anı, daha sonra işler değişebilir. AK Parti'nin kuruluşunu hatırlıyorum. O sırada NTV'de çalışıyordum ve canlı olarak yorum yaptık ve AK Parti'nin kuruluşunun, kurucular kurulu ve söylemi anlamında çok da bekleneni vermediğini söylemiştim. Çok daha fazlasını belki de ben öyle bekliyordum, bilmiyorum. Ama sonradan AK Parti sistemin de kendi işlerinde yaşadığı, ki o tarihte üçlü koalisyon vardı.
MHP'nin, DSP'nin ve ANAP'ın olduğu ve üçlü koalisyon hep birlikte çökünce AK Parti'nin önünü sonuna kadar açıldı ve ilk seçimde apar topar girdiği ilk seçimde tek başına iktidar oldu. Dolayısıyla belli bir yerden sonra sizin söyledikleriniz, kimlerle yola çıktığınızın belli bir yere kadar anlamı var. Belli bir yerden sonra konjonktür çok önemli oluyor. Şu anda konjonktür, Türkiye'de konjonktür böyle bir partinin önünü açmış durumda. Şu anda Türkiye'de çok ciddi bir sistemin krizi var. Yönetenler yönetemiyor, yönetenlere karşı çıkanlar da inandırıcı alternatifler, toplumu mobilize edebilecek alternatifler sunamıyor. Dolayısıyla yeni bir takım isimlerin, yeni bir takım hareketlerin, odakların, partilerin önü açık. Konjonktür buna elverişli ama aynı zamanda Türkiye'de şartlar çok ağır. Türkiye'de hukuk devletinden, temel hak ve özgürlüklerden çok ciddi bir şekilde uzaklaşmış durumdayız. Dolayısıyla parti kurmak, yeni bir parti kurmak, iddialı bir parti kurmak da kolay değil. Bunların hepsini beraber düşündüğümüz zaman Meral Akşener'in partisinin, İyi Parti'nin artık Meral Akşener'in partisi olmaktan İyi Parti'ye olarak telaffuz etmek gerekiyor. İyi Parti'nin beklentileri tam olarak karşılamadığı, beklentileri karşılamanın hayli uzağında olduğu ama önünün hala açık olduğunu düşünüyorum. Ama bu ön açıklığı Türkiye'nin tüm kesimlerini kapsayabilme potansiyelini bence içinde barındırmıyor. Çünkü Türkiye'de şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Orta Doğu'da da böyle, bizim bölgemizde de böyle, Türkiye'de de böyle. Kürtlerin kalbini ve zihnini kazanmadan onlara kuracakları Türkiye, yönetecekleri Türkiye'nin Kürtler için de iyi bir Türkiye olacağını anlatıp ikna etmeden bir siyasi hareketin başarılı olma ihtimalinin olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bu olay sadece bir oy alma olayı değil. Pekala siz Kürtlerden 0 oy alarak da Türkiye'de tek başına iktidar olabilirsiniz. Ama Türkiye'de gerçek anlamda Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek bir hareket olamazsınız. Çünkü Türkiye'nin en önemli sorunu Kürt sorunu. Kürt sorunu konusunda sağ partilerin geleneksel tutukluklarını sürdürmeleri halinde Türkiye'deki iddiaları hep belli bir sınırda olacaktır. Ama İyi Parti'nin sorununu sadece Kürt sorununa bakışından kaynaklı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Tabii bu arada kendilerine çıkartılan engeller her kesime ulaşabilmekte, farklı kişilere ulaşabilmekte çıkan bir takım engellemeler, obstrüksiyonları düşünerek çok da fazla haksızlık etmemek gerekir diye düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.